Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük yuvarlak çanta çalışacağız. Aslında yani yeni başlayanlar, daha önce hiç örmemiş olanların bile çok rahat bir şekilde örebileceği çok basit, hiçbir örneği olmayan bir modelle karşınızdayım. Dediğim gibi daha önce ben hiç yapmadım diyenler bile çok rahat bir şekilde bu çantayı yapabilecekler. Klasik yuvarlak çantamdaki gibi örnekler yok bu çantada. Sadece düz trabzanlar, bu şekilde çantamızı hazırlıyoruz. Toplam 23 santimlik bir çapı var bu çantamızın. Ben bir tarafını hazırladım. Şimdi diğer tarafını da birlikte öreceğiz. Sonrasında yan parçasını, sapını örüp astarlayıp bu çantamızı tamamlayacağız. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim ve çantanın örümüne başlayalım. Klasik yine çile halinde satılan iplerimden var elimde. 3,5 milimlik tığım var. İpim biraz kalın, o yüzden 3,5 milimle örüyorum bu çantayı. Eğer sizin ipiniz ince ise 3 milimle de örebilirsiniz. Bu durumda eğer santim olarak baktınız, sizinkiler böyle daha küçük küçük oluyor ya da toplamda 23 santime ulaşamadınız, isterseniz bir sıra daha dönebilirsiniz üzerine, aynı santimi elde etmek için. Şimdi geldik, sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? Bakın, parmağıma şöyle üstten aldım, şöyle alttan geçirdim, bir çarpı yaptım. Şöyle tığımı alttan geçiriyorum. Bakın, burayı tutuyorum, bırakmıyorum. İpimi alttan çektim ve sıkıştırdım. Görüyorsunuz. Bu sık iğne yerine tabii ki de ya da işte herhangi bir şey yerine geçmiyor. Normal sık iğne ile başlayan taban başlangıçlarda. Tabii biz zaten trabzanla başlayacağımız için 3 tane zincirimi çektim. Burada 12 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan yapıyorum. 2 seferde çektim. İpimi arttım, girdim. Buradaki püf noktamızı unutmayalım. Şu içindeki şu ipi de yine aynı şekilde altından dolamaya devam ediyoruz. Çektim. Bakın, birincisini çıkarttım. 2 arttım, girdim. 1 ve 2. Bu şekilde 2 seferde çıkarttığımız trabzana biz ikili trabzan diyorduk. Bundan tam 12 tane yapacağız. Burada ben birinci zincirimi saymayacağım. Onu araya kapatacağım. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptığım trabzanı sayıyorum. 7 tane daha yapmam gerekiyor burada. İpinizi bir taraftan sıkıştıra sıkıştıra giderseniz sonunda zorlanmazsınız. Çünkü üzeri doldukça ipi çekmek biraz daha zorlaşıyor. Kopma yaşayabilirsiniz. Onun önüne geçmek için yavaş yavaş bir taraftan da ilmek sayınız azaldıkça bir yandan bunu da küçültün. Tavsiyem bu yönde. Hemen 12 tane yapıp geliyorum. Evet, geldik şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesinden arkadan giriyorum ve bunu ipimi arkaya çekiyorum. Bu şekilde bunu arkaya geçirdim. Sonrasında tabii bunu birazcık küçültüyorum artık. Aynı yere tekrardan giriyorum. Bu ipimi buradan çekiyorum ve bunu da tekrar tığımın üzerine takıyorum. Bu şekilde bir üst sıraya çıkmış oldum. Şimdi 3 tane bu şekilde zincirimi çektim. Bir tane de yana geçiş için çekiyorum. Toplamda 4 zincir çekmiş oldum. Buradan sonra artık her trabzanın tepesine bir ikili trabzan daha yapacağım. Ancak artık aralarına bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektim yanındakine. Bu şekilde arttırmada yapmış oluyoruz zincirler sayesinde. Bir zincir çektim hemen yanındaki. Bir zincir çektim hemen yanındaki.
Bu şekilde üçlü el alışkanlığı. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda bu şekilde 12 tane boşluğumuz olmuş olacak. Evet, geldik şimdi sıra sonuna kadar. Bir zincirimi çektim. Geldim. O çektiğim zincir vardı ya, onun 1 2 üçüncüsüne şöyle ilmek kaydırmayla giriyorum. Şimdi bu sırada artık trabzan sırasına geçiyoruz. Trabzan sırasına geçerken burada şunu dikkat etmenizi istiyorum. Yaparken hep birer kayarak gideceğiz bu çantada. Yani zincirler hep üst üste denk gelmesin. Çantanın orasında böyle çizgi gibi bir hat oluşmasın diye kayarak gideceğiz. Yani mesela ilk sırada burası mıydı bizim zincir kısmımız? O yüzden ne yapacağım? Şöyle araya gireceğim bir ilmek kaydırmayla. Şöyle girdim ilmek kaydırmayla. Şimdi artık hatta bir tane daha gideyim. Şunun tepesine gidelim. Şöyle gittim. Buradan artık tekrar yukarıya çıkacağız. Aynı yere denk getirmezseniz hiçbir şekilde ilmek kaydırma yapmanız bile dikkat çekmeyecek. Şimdi biliyorsunuz boşluklarımız vardı. Bir boşluğumuz, bir zincir boşluklarımız. Bu bir zincir boşluklarımızın içine ikişer tane trabzan yapacağız. Böylece bu sırada da böyle arttırmamızı halletmiş olacağız. Tepelere bir tane, bakın boşluklarımızın içine boşluklara 2 tane trabzan yapacağız. Olabildiğince sıra sonlarına geldiğinizde şu zincirlerinizi açtırın mutlaka. Çünkü zincir sık iğneye göre biraz daha fazla kastırıyor. Şu şekilde her sıra sonunda bir el ütüsü yapmayı unutmayın. Ama dediğim gibi çok da dert etmeyin. Ütüyü bastığınızda en son gayet güzel bir şekilde oluşuyor. Tepeye yaptım. Göbeğe 2 tane. Bu şekilde bu sırayı da hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, geldik yine sıra sonuna. Burada dediğim gibi yine ne yapıyoruz? Şu görmüş olduğunuz zincirin şöyle hemen arka lobundan geliyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Aynı şekilde aynısını buraya da yapacağım. Bu sefer tamamına kaydırıyorum. Geldim. Bakın ne yaptım? Zincirin yerini değiştirmiş oldum. Yine hemen yukarı çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Bir kere arttım. Hemen yanına girdim. 2 trabzan yapıyoruz burada. Araya 2 zincir çekiyorum. Ama boşluk bırakırken bir boşluk bırakıyorum. Yani burada da bu sayede arttırmamızı yapmış olduk. Bakın boşluk bir tane ama zincir 2 tane. Hemen yanına bir tane daha yaptım. 2 zincir çektim ama batarken bir boşluk bıraktım. Yanındakine girdim. İkili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde yaptığımızda ne oldu? Her bir aralıkta birer tane yine göz sayımızı arttırmış olduk. Hemen bunu da yapalım, gösterelim. Sonra sıra sonuna kadar gelelim. 1 2 zincir ama boşluk olarak bir boşluk bıraktık. Hemen yanındakine geldik. Bu şekilde 2 zincir, bir boşluk, 2 trabzan şeklinde bu sırayı da dolaşıp geliyorum. Geldik yine sıra sonuna. Hemen şuradaki şu trabzanımın tepesi, şu da zincirlerimin tepesi. Arka lobuna giriyorum ve bir tane ilmek kaydırıyorum. Gerçekten ip o kadar kalınmış ki. Yanına geçtim. Bir tane daha ilmek kaydırdım. Hemen yanına geçtim. Boşluğun içine de bir ilmek kaydırdım. Yukarı çıkıyorum.
yine trabzan sırasındayız. Aralarda bu sefer 2 boşluğumuz vardı. 2 zincirimiz var. O yüzden ne olacak? Aralara biz bu sefer 3 tane trabzan yapacağız. Bu da bu sıradaki arttırmamızı sağlamış olacak. Bakın boşluktayız. 3 taneyi yaptık. Şimdi trabzanların tepesindeyiz. Trabzanların tepesine de her trabzanın üstüne bir tane olacak şekilde trabzanlarımızı, ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi boşluklara 3 tane trabzanların üstüne aynen trabzanlarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar da bu şekilde hemen yapıp geliyorum. Evet, geldik yine sıra sonuna. 3. zincirin arka lobundan girdim. İlmeğimi kaydırdım. Hemen yanındaki içine bir ilmek daha kaydırdım ve onun tepesinden devam ediyorum. Aynı şekilde bir alttakinin aynısını burada da yapacağız. Yani 2 trabzan yapalım hemen. Birincisi zincirimizde, ikincisi trabzanımız oldu. Bakın araya 2 zincir atacağız ama bir boşluk bırakacağız. İkinci trabzanımı da yapıyorum. Araya 2 tane zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine yine devam ediyorum. Bu şekilde aynen devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Geldik tekrardan aynı şekilde sıra sonuna. Hemen 3. zincirin şöyle arka lobundan girdim. İlmeğimi kaydırdım. Aynı şekilde aynısını buraya da yapıyorum. Yandaki trabzanın tepesine de yapıyorum. Aynı şekilde boşluğa da ilmek kaydırdım. Buraya geldim. Şimdi yine neredeyiz? Trabzan sırasındayız. Aynı işlemi yapacağız tekrardan. Yani trabzanlarımız zincirlerin içine 3 tane olacak. Normal tepelere 2 tane olacak. 1 2. Yine bu sayede arttırmamızı sağlayacağız. Zincirlerin içine 3, tepelere 2 tane dolanıp hemen geliyorum. Evet, burada ipim bitti. Bakın burada size ip değişimini nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. İp değişiminizi her zaman şu son, hani normalde bunu böyle çekeceğiz ya, o çekmeyeceğimiz şu ikili aşamadayken yapmanız gerekiyor. Bunu artık bu ipimizle çekiyoruz. Bu şekilde çektim. Hiç onu yürüteceğim edeceğim diye uğraşmayacağım. Bakın aynen devam ediyorum. Normal yeni ipimle. Şu tepeyi uzamış. Tepeyi birleştirelim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi burada 2 tane trabzanım var. Onları da yapıyorum. Hemen geleceğim. Ama öncesinde bu ipleri ne yapacağız? Şimdi arka tarafa geçti bu iplerimiz. Eğer ki düz sık iğne örüyor olsaydım ben bunu alttan örüp gidecektim üzerine. Ama bunda yapmıyorum onu. Onun yerine hemen iğnemi takacağım. Her zaman olduğu gibi. Şöyle alttan bu şekilde ben bunu götüreceğim. Aynı şeyi bunun içinde yapacağım. Ama bakın bu biraz yukarıda. Onun için onu önce bir aşağıya indireceğim. Şöyle şuradan şöyle aşağıya indiriyorum. Kesinlikle düğüm yapmıyorum. Hemen buradan altından bu şekilde geçirdim ve bitti. Bu kadar gizleme yeterli. Hemen bu şekilde iplerimizi kesebiliriz.
kullanabiliriz. Şu orta ipimizi de sıkıştırmıştık ya. Hani bu sıkıştırdığımızda bu şekilde olmuştu. Şimdi bunu hemen buradan kesmeyeceğim. Birazcık daha dolaştıracağım içinde. Şöyle alttan aynı o yuvarlağın içinde biraz daha dolaştırıyorum ki herhangi bir şekilde sıkıntı olmasın. Evet. Bunu da artık kesebilirim. Bakın sıfır tertemiz arkasını bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Ben nasıl olsa ütüleyeceğim diye çok sıra sonlarında el ütüsüyle falan uğraşmadım. Ütülediğimde zaten kalıp gibi olacak bu. Ama siz dediğim gibi dilerseniz her sıra sonunda şöyle bir el ütüsüyle zincirlerinizi, örneklerinizi açtırırsanız şu aşamadayken daha düz bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Evet, hemen burada kalan 2 tane trabzanımı da örüyorum. Birleştiriyorum. Şimdi yine delik sırasındayız ama bu sefer deliklerimiz değişecek biraz. Geldik sıra sonuna. Yine zincirimizin üçüncüsünden arkasından ilmeğimizi kaydırdık. Yanındakine tekrardan ilmeğimizi kaydırıyoruz ve buradan başlıyoruz yukarı çıkmaya. Şimdi 3 tane yaptım. Hemen yanına bir trabzan daha. Yanına bir trabzan daha. Bu şekilde 4 tane trabzanı yan yana yapacağız. 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Altta bir boşluk bırakıyorum. Yanına geçiyorum. Yine kaç tane? 4 tane trabzan. Bu sefer trabzan sayımız 4'e çıktı. Ara boşluğumuzu yine aynı şekilde yapıyoruz. Yani 2 zincir çekiyoruz ama boşluk bırakırken bir boşluk bırakıyoruz. Böylece de arttırma yapmış oluyoruz. Bir taneye boş bıraktık. Hemen yanındakine girdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. 2 zincirimizi çektik. Bakın ilk başladığımız zincirin tepesine yine ikinci arka lobuna ilmek kaydırmamızı yaptık. Buradan şimdi ne yapıyoruz? Yan tarafa geçiyoruz. Bir ilmek kaydırması daha yapıyoruz ve bunun tepesine şimdi yine her zamanki gibi 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakinden trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Diğer sıralarda olduğu gibi arttırmalarımızı boşlukta yapacağız. Yani şu an mesela ben 1, 2, 3 tanesini yaptım. Bu dördüncü dönüp geldiğimde buraya yapacağım. Boşluğumuzda 2 zincir vardı. Bu 2 zincir gördüğümüz yerlere 2 değil 3 tane trabzan yapacağız. Böylece de arttırmamızı yine boşluklara vermiş olacağız. Tek fark ne? Bu sefer aralarda 4 tane trabzanımız var. 4 trabzanın üzerine aynen batıyorum. Evet, bu son sıramızdı bizim. Sıra sonuna kadar geldiğimizde artık çantamızın yuvarlağını bitirmiş olacağız. Yani şu görmüş olduğunuz yuvarlağı elde etmiş olacağız sıra sonuna geldiğimizde. Evet, geldik sıra sonuna kadar. Hemen bitirmeyi de göstereyim. Artık sonra geçelim. Şu görmüş olduğunuz zincirlerimizin tepesi değil, ilk trabzanın tepesinden, hatta şöyle arkadan öne doğru gireyim. Geçtik. Yani şu yapmış olduğumuz işlem aslında bizim şuradaki zincirimizin tepesine denk gelmiş oluyor. Sonra çıkan, yani ipin ilk çıktığı yerden şöyle girdim. Bakın bu sayede ağız kısmı böyle tertemiz bitmiş oldu. Sonrasında bu ipimi şöyle aralardan geçiriyorum, aşağıya indiriyorum ve daha sonra
Şöyle indirdim. Artık yataydan trabzanlarımın arasından şöyle şu şekilde geçiriyorum. Evet, böylece yuvarlaklarımız tamamlamış olduk. Dediğim gibi ütülediğimde zaten şöyle kalıp gibi, yani aynı bunun gibi olacak. Bu da aynı birebir ölçülerde yapıldı her ikisi de. Şimdi gelelim yan taraflarımıza. Yan taraflarımızı yaparken bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yöntemimizi kullanacağız. Şimdi ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Şöyle bir önce ipimizi tuttuk. Sonrasında 1 2 tane çekip bunu bıraktığımda bakın buraya bir tane zincir yapmış oluyorum zaten. Şimdi bu çantamız küçük olmasına rağmen sonuçta belli bir derinliği olacak. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane olmuş. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 benim genişliğim için yeterli olacak. Şimdi hatta 15 yapalım. 3 tane de yükseklik için yapıyoruz. İlk trabzanla hemen başlayacağız. Burada ne yapıyorduk? Çeviriyorduk örgümüzü. Şu arka loblardan batıyorduk. Yani şu arka ortadaki loblarımızdan batıyorduk. 1 2 Aynı şekilde tekrar döndüm. Arkasına geçtim. Bu şekilde 1 2 döndüm. Şu arka ortaya girdim. 1 2 Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip sonra bir üst sıraya geçelim. Evet, geldik sıra sonuna kadar. Bakın şu alt kısım görüyorsunuz, bu yöntemle gayet son derece düzgün bir şekilde olmuş oluyor. Hemen bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkaya. Arka yüzleri sık iğne olarak öreceğiz. Hemen en dibindekinden başlıyorum. Şu şekilde. Arkayı sonuna kadar sık iğne olarak geçeceğim. Bunda artık hep yöntem bu. Arkalar, yani tersleri sık iğne ile dönüyoruz. Yüzleri trabzan yapıyoruz. Yani burada aslında sık iğneyi biz tekrardan ön yüze dönebilmek için kullanıyoruz. Amacımız bizim yüzlerde şu düzgün trabzan görüntüsünü elde etmek. Aynı büyük yuvarlak çantada olduğu gibi. Astarlama kız videosunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Aynı yuvarlak çantayla aynı mantıkta astarlandığı için astarlama aşamasına oradan bakabilirsiniz. Yuvarlak çantaları nasıl astarlıyorum? Kolay yoldan, pratik yoldan. O videoda bulabilirsiniz. O videoda aslında bütün birleştirmesi, her şeyi var. Ben de burada aslında çekip çekmeme konusunda kararsızım. Direkt o açıklamalar videosunu ekleyebilirim aslında. Çünkü aynı şekilde birleştireceğiz. Aynı şekilde astarlayacağız. Her şey aynı olacak. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum. Hemen dibindeki ilk sık iğnenin dibine trabzanımı yaptım. Bu şekilde istediğim seviyeye gelene kadar, ben size biraz sonra tabi kaç sıra örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Kaç sırada bu istediğimiz seviyeye ulaşıyoruz. Bir sıra yüzlerden ikili trabzan, arkalardan terslerden sık iğne şeklinde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örüyoruz. Bu arada sap için de söyleyeyim. Sapta
herhangi bir şekilde örnek vesaire koymayacağım. Normal düz sık iğneden git gel yapacağım. Aynı mantıkla başlayacağız ama bu sefer sık iğneyle yapacağız. Onun videosunu koymama gerek yok diye düşünüyorum. Siz kalınlığının kaç santim olmasını istiyorsanız o kadar zincirle başlayabilirsiniz. Genelde 6 zincir yeterli oluyor. Bir tane de dönüş için derseniz 7. 6 sık iğne ileri geri giderekten sapını yapabilirsiniz. Ama tabi isterseniz diğer videolarımda kullandığım motifli daha güzel saplardan da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış diyorum. Ben bunu bitiriyorum. Sapını bitiriyorum. Daha sonra finalde tekrardan buluşuyoruz. Evet, dikdörtgen parçamızı ölçelim. Bitirdik. Ne kadar olmuş? Tam 46 santim olmuş. Enimize bakalım. Enimizde yaklaşık 8 santim eninde olmuş. Sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane de trabzanımız olmuş bu örneğimizde. Şimdi alıyoruz yuvarlak düz parçamızı. Bakın şöyle söyleyeyim, ben ilk başta birleştirme yani şöyle hesaplamıştım. Şu iki taneyi başından ve sonundan iki taneyi aslında koymayınca oluyor gibiydi ama birleştirdiğimde sıkıntı yaşadım. O yüzden şu şekilde kenarlarına bir sık iğne ile bir trabzan daha ekledim. Böyle göründüğüne bakmayın, o çantanın içine girdiğinde aslında iyi bile oluyor. Yandan astar gözükmemiş oluyor bu sayede. Yani çok önemli bir detay değil. Şimdi deliklerimden anlaşılıyor ki bakın şuradan başlamışım. Aynı şekilde buradan başlayacağım yine. Her zamanki gibi şöyle başlayacağım. Şu şekilde girdim. Birleştirirken 3 numarayla birleştiriyorum. Batması daha kolay olsun diye. Bunun da tam köşesi, bakın şu yaptığımız şeyin tam köşesinden başlıyorum dikdörtgenin. İpimi şöyle geçirdim. Tel çekti, bir saniye. Evet. Hemen ipim bakın bu haldeyken bir yanına giriyorum. Girdim. Hemen yanındakinden. Karşısına neresi gelirse çıkarttım. Şöyle ilmek kaydırmamı yaptım. Bu ip önemli değil. Onu daha sonra iğne ile gizleriz. Hemen yanındakine girdim. Geçtim arkaya, karşı taraftan. Bakın bir tel almam yeterli. Kalın alırsanız o birleştirme yerinde çok büyük bir kalınlık oluşur. Hemen yanındaki, karşısına gelen neresi gelirse alıyorum. Bu şekilde bütün dikdörtgeni tamamen birleştirene kadar devam edeceğim. Evet. İlmek kaydırmalarımıza dikkat edelim. Kasma yapmasın. Sıra sonuna kadar hemen birleştirip geliyorum. Evet, geldik. Sonuncuyu da yaptım. Bakın. Şimdi burada hemen şöyle sıkıca bir sıkıştırdım bunu bir zincirle. Sonrasında hemen yan tarafa giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Yine bir zincir çektim. Yan tarafa girdim. İlmek kaydırdım. Zincir çektim. Yan tarafa girdim. İlmek kaydırdım. Zincir çektim. Yan tarafa girdim. İlmek kaydırdım. Bu şekilde başladığımız yere gelene kadar döneceğiz ve çantamızın bu kısmının ağzını bitirmiş olacağız. Şöyle bir belirtme de yapayım. Bakın şuradaki deliklerimizden şu burada bitmiş. Bakın tam bittiği yeri söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane deliğimiz var arada. Hani tam olarak isterseniz, çünkü denk getiremeyebilirsiniz.
Özellikle örgüye yeni başladıysanız başlarda şöyle aralardan, şöyle ara ara yerlerden tutturarak isterseniz ilk önce yerinizi belirleyin. O zaman daha kolay olur denk getirmeniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Unutmayın, hala 3 milim tığla ilerliyorum. Çünkü şu hatırlatmayı da yapayım. Şu ağızdaki yaptığımız işlemi eğer yine 3,5 numarayla yapmaya kalkarsanız ağız kısmında bir marullanma olur. Çünkü şu yapmış olduğumuz işlemde her sıraya battığımız için marul olmaması için mutlaka bunu 3 milim tığla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın şu şekilde çok güzel bir görüntüsü oluyor ağız kısmında. Hemen sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Şimdi geldik sonuncuya. Bakın şurası benim ilk başladığım yer. Şimdi buraya geldim. Bakın bir zincirimi çekmiştim. Şimdi bu ikisinin olduğu yere birden batıyorum ve buraya şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Tekrar zincirimi çektim. Dönüyorum bu tarafa bu sefer. Bu tarafta gitmeye başlayacağım. Aynı zamanda artık şu ipimi de aradan götürebilirim. Zincirimi çekmiştim. Şimdi ilmek kaydırma zamanı. Yine bir zincirimi çektim. Sıradaki deliğe geliyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki yere geldim. İlmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde bu tarafı da sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi burayı dediğimiz yere kadar geldik, getirdik. Bakın şimdi bunu burada kenara alıyorum. Hemen bakın cebimizin olduğu kısma geldim. Şöyle katlıyorum ve çantanın şöyle tam ortasına bir işaret koyuyorum. Tam ortasını buldum. Şöyle işaretledim. Sonrasında aynı şekilde bir tane de bakın şunu buldum ya, aynısından bir tane de karşısına yapıyorum. Yani diğer karşısındaki ortayı da bu şekilde bulmuş oluyor. Bunu da işaretledim. Şimdi geldik elimizdeki biraz önce ördüğümüz parçaya. Bu parçanın da yine aynı şekilde tam ağız ortasını buluyorum. Şöyle ağız ağıza getirdim. Bakın tam ortası şurası, ortasına işaretleyicimi taktım. Şimdi artık buradan sonrası kolay. Şu işaretleyicimi koyduğum orta noktaya bunu getiriyorum. Bakın aynı işaretleyicilerimi hizaladım burada. Sonrasında şöyle nereden başlamam gerektiğini, yani buradaki hizasını buldum. Hemen buraya da bir işaretleyicimi taktım. Şimdi aynı işlemi karşı taraf için de yapacağız. Yani şöyle bakın, yine ağız ağıza tam ilmekleri ağız ağıza getirdim. Hemen aynı işlemi burası için de yapıyorum. Burada da tam şöyle bakarsak, evet, tam şurası benim birleştirmeye başlayacağım nokta olmuş oluyor. Bakın bu şekilde işaretleyicilerimi koydum. Şimdi artık bu işaretleyicilerimi çantanın ağız kısmını dolaşmakta kullanacağım. Ağzı tamamen kapandıktan sonra artık şu kısmını birleştireceğiz. Bakın şimdi artık benim birleşeceğim yer neresi? Şu taktığım işaretleyiciyi taktığım yer. En son bir zincirimi çekmişim. Buraya geliyorum. Bakın tam işaretleyiciyi taktığım yere çıkarttım hemen şöyle. Buraya geldim ve ilmeğimi kaydırdım. Hemen devam ediyorum. Bakın yine zincirimi çektim. Önce ağız dolaşmasını yapacağız. Sonra alt parçayı ekleyeceğiz. Artık biraz indirebilirim. Bakın zincirimi çektim. Hemen yana geldim ve ilmek kaydırdım. Zincirimi çektim. Yana geldim.
ilmek kaydırdım. Şu diğer yan tarafa işaret koyduğum diğer yana gelene kadar dolaşıp geliyorum. Evet, işaretleyicinin olduğu yere kadar geldim. Bakın burayı birleştireceğim nokta. Artık bunu buradan çıkartıyorum. Geldik şimdi tam buraya. Şöyle hem buna battım hem de bunun tepe noktasına battım. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum ve hemen yine bir zincir çekip bu sefer bu tarafına dolaşmaya başlıyorum. Yani ağız kısmını bu şekilde burada bitirmiş olacağız. Şöyle bunu sıra sonuna kadar bitirelim. Daha sonra aynı ön tarafta yaptığımız gibi artık şu kısmını da birleştiriyoruz. Bunu yaparken yalnız işaretleyici kullandık biliyorsunuz. Buna dikkat edelim. Yani şu çantanın tam ortasıyla şuranın da tam ortasına bulalım ve bunu buradan birleştirelim. Sonrasında şöyle ara bölgelerden de tutturun. Burayı da güzelce ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve artık çantamızın sadece sapını ve çıt çıtlarını takması kalıyor. O aşamaya gelelim, tekrar devam edelim. Evet, çantamızı tamamladık. Bunu kenara alıyorum. Sapını dikeceğiz şimdi. Şu şekilde görüyorsunuz. 6 zincirle başlıyoruz. Toplamda 5 tane sık iğnemiz. 5 sık iğne ile git gel yapıyoruz. Tam 120 santim yapıyoruz bundan. Çünkü çapraz takılacak bir çanta olduğu için 120 santim yeterli oluyor. Şu şekilde bunu çantamızın şöyle tam ortasına gelecek şekilde buradan tutturacağım. Yine kendi ipiyle dikiyorum. İki taraftan dikeceğim. Dediğim gibi bir de çıt çıtlarını diktim mi çantamızı tamamlamış olacağız. Evet, çantamızı artık tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. Gerçekten o kadar güzel, kalıp gibi bir çanta oldu. Bakın şöyle içini göstereyim. Etiketinde diktim. Çıt çıtlarını taktım. Yine kalıp gibi şöyle güzel bir çantamız oldu. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum size. Hani olası böyle bir şeyle karşılaşırsanız diye söylüyorum. Şu görmüş olduğumuz ağızı yapmak biraz ağızda marullanmaya sebep olabilir. Yani eğer bunu sıkı yapamazsanız ister istemez biraz marullanma olabilir. Ya da diyelim ki böyle bir yuvarlak çanta yaptınız ama arttırmalar size fazla geldi. Haliyle çantanın ağzında bir şey görüyorsunuz. Ya da heybe bir çanta yaptınız. Aynı şekilde ortası böyle hani balon gibi şişti. O sapları böyle istediğiniz gibi durmuyor. Bu durumda ne yapacağız? İçinden ip yürüteceğiz. Kendi ipinden ip yürüttüğümüz takdirde o çanta hemen kendisini toplayacak. Yani nasıl? Şu şekilde. Diyelim ki şu görmüş olduğunuz şu ağzının şuradaki ilmeklerin arasından ip geçirin ve ağzı şöyle kalıp gibi dursun. Diyelim ki marullanma yaşarsanız. Yani bu püf noktasını da vereyim. Ben bile bazen yaşayabiliyorum. Çünkü iplerin kalınlıkları çilelerde farklı farklı olduğu için ister istemez bazen olabiliyor. Ama dediğim yöntemle çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. İğneye direkt ipliğinizi takacaksınız. Şu içinden ipi yürüteceksiniz. Ağzını istediğiniz forma geldiği yerde hemen kenarlarından sabitleyin onu. Çantanızın ağzı gayet güzel bir şekilde duracak o zaman. Bakın yine gerçekten son derece güzel bir çantamız oldu. Neyi eksik bu çantamızın derseniz püskülü eksik. Hemen bu çanta için bir püskül yapacağız. Püskülümüzü yaparken ne yapıyorduk? Elimizi kullanıyorduk. Şöyle ipimi aldım. Elimin ne demiştik? En geniş yerini alıyorum. Yani avucumun en geniş yerini. Hemen ipimi alayım.
Biraz akşama kaldım. İnşallah çekimler güzel olur. Yetiştirmek zorundayım. Mecburen akşam çekeceğim. Şöyle elimizin en geniş kısmına ipimizi istediğimiz kalınlığa ulaşana kadar dolayacağız. Çok zayıf yapmayın. Çok gerçekten ince yapıldığı zaman püskül, biliyorum çok ip gidiyor. İnsan kıyamıyor ama eğer püskül yapıyorsak da hakkını vermemiz lazım. Zayıf bir püskülde gerçekten çok kötü duruyor. Yani çantanın bütün gösterişini yok ediyor zayıf bir püskül. O yüzden burada bunun hakkını vermemiz lazım diyorum. Şimdilik ağız kısmına geçici olarak şöyle söküntü iplerinden bir tane bağlıyorum. Daha sonra asıl şeye takacağım. Ama şimdilik şöyle bir tutturacağım. Şu şekilde sıkıştırdık. Sonrasında püskülümüzü şöyle elimizle güzelce düzelttikten sonra yine ipimizi alıyoruz. Şöyle alttan başlayarak şöyle güzelce bunu sarmaya başlıyorum. Bunu sırayla yapıyorum. Böyle rastgele üst üste yapmıyorum bunu. Böyle bir sıra sıra yukarıya doğru gidiyorum. Ne çok fazla ne de çok az olsun bu sardığınız ip. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu şöyle kestim. Bakın, bunu dikkat ettiyseniz uzun tutmuyorum. Çünkü bu ipi daha sonra keseceğim. Biraz yaklaşalım hatta. Şimdi klasik her zamanki gibi iğnemize, çünkü bu ipimiz üstte kaldı, bakın sardığımızda bu ip üstte, bunu aşağıya çekmem gerekiyor. İğnemize takıyoruz ve bu ipi şöyle aşağıya indiriyorum. Aşağıya indirdikten sonra başlangıçtaki ipimle bunu düğümlüyorum. Güzelce sıkıştıralım. Bir daha iyice sıktım. Sonra tekrardan iğnemi yukarı doğru bu sefer çıkartacağım. Yine aynı ipi bakın bu sefer yukarı çekiyorum. Burada ne yapacağım? Şu düğümü tam şu sardığım iplerin altında kamufle etmiş olacağım. Bakın şu şekilde. Artık bunu dibinden kesebilirim. Bu şekilde bakın gayet son derece düzgün bir püskül hazırlıyoruz. Hemen alt kısmını, bu kestiğim biraz büyük bir kuvvetli bir makas alıyorum. Yoksa tek tek uğraşmak zorunda kalırsınız. Bir seferde bir çırpıda böylece kesebiliyorum. Hemen şu alt kısmını şöyle şu şekilde düzledim. Görüyorsunuz değil mi? Bakın abartılı fazla da yapmadım bu püskülü. Ama çok zayıf da düşmedi. Tam böyle ideal görüntüde bir püskül hazırladım. Şimdi ben bunun aynısından bir tane daha hazırlayacağım. Sonra bunları birleştirip nasıl çantamıza takacağız onu göstereceğim. Evet, bir çantamızın daha sonuna geldik. Püsküllerini yapmıştım hatırlarsanız. Normal arasına zincir yaptım. Görüyorsunuz şöyle normal küçük bir düğümle bunu buraya geçirdim. Metal takmak istemedim buraya. Metalle bozmak istemedim. O yüzden klipsli bir halkaya takmadım. Gerçekten çok cici bir çanta oldu.
Tam böyle hani hem böyle kalıp gibi ama aynı zamanda da bakın içiyle kullanışlı, böyle her tarza uyabilecek bir çanta yapmış olduk. Biraz sonra tabii siz detaylı fotoğraflarını da göreceksiniz. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi hiç daha önce örgü yapmayanların bile rahatlıkla örebileceği bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer dediğim gibi tekrardan hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlara mutlaka görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Gün içinde mutlaka dönmeye çalışıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki çantamızda, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.